Merhaba arkadaşlar, kolay gelsin. Peugeot pozisyon tanıtımdayız şu anda. Size gösteriyorum. Bu manuel kitapçığı. Bunun PDF'i de internet sitesinden, Peugeot İstoklar grubunun sitesinden de PDF'ini de indirebilirsiniz. Birebir aynısı. Her bakıma gittiğinizde bunu götürüyorsunuz. İmzalı ve kaşeleme yapıyorlar buna. Her şeyde bunu istiyorlar. Çünkü niye? Her garanti kapsamında buraya işliyorlar. Ana hatta işliyorlar. Her motora değişen her şeyi görebiliyorsunuz. Kaydını ve dökümünü alabiliyorsunuz. Şimdi size motorun menüsünü göstereceğim. Basıyorsunuz bir kere. Ondan sonra çeviriyorsunuz. Şu an start modunda değil. Şimdi birazdan start moduna girecek. Kilitten çıktı. Şimdi ekran gelecek. Selamlamayı yapıyor. Peugeot motorları yapılan gibi. Şimdi frene basıp diyor ki çalıştırın diyor. Frene basıp çalıştırdık şu anda. Şimdi size tarih ve saat ayarını göstereceğim. Bu sağdaki her zaman onaydır. Bu soldaki çıkıştır. Her zaman için. Şimdi biz çıkış kısmından gireceğiz. Çünkü saat tarihi ayarı orada. Bu sadece telefon kısmı fonksiyonuna giriyor. Buradan girdiğimizde tripler, yani tripler yakıt oranı, gittiğin kilometreyi sıfırlamak içindir. Kendi şeylerinizi, ayarınızı, dil seçeneği. Bu setting direkt onaylıyorum. Tarih ve saat ayarı bu. Time ve data diyor. Yani gün, ay, yıl ve saati ayarlamadır. Time'ı basılı tuttuğumuzda, time'ın üstündeyken solda, saat yanıp söner altında. Bastık veya 20'sini ayarladık tarihine. Değil mi? Doğrudur. Basılı tutuyoruz. Şimdi dakikaya geçiyor. Saatten dakikaya. Bir daha basılı tutuyorum. Saati onaylamış oluyorum. Data'ya geldiğimde data'ya geliyorum. Bu şekilde data'ya geldim şu anda. Bunda da basılı tutuyorum. Onaylıyorum. Burada data şekillerini yazıyor. Bakın yanıp sönüyor zaten. 27'si diyor. Basıyorum. Basılı tutuyorum. Aya geçti. Basılı tutuyorum. Yıla geçti. Yılı ileri geri yaptıktan sonra, ayarladıktan sonra tekrar basılı tutuyorum ve hepsi onaylanmış oluyor. Ve çıkıştan da soldakinden basılı tutarak çıkışı gerçekleştiren ve menüye dönüyor. Buradan sağdan basılı tuttuğumuzda navigasyon yazar. Bluetooth zaten her zaman açık bırakın. Deaktif bırakmayın ki telefonu açtığınızda uygulamayı hemen bağlansın. Navigasyona giriyoruz. Activations diyoruz. Uygulamayı da açtığınız takdirde şimdi çıkıyoruz. Navigasyon açılacak. Navigasyon kısmı gelecek. Bu navigasyon kısmı. Direkt aktarıyorsunuz. Sağ sol gideceğiniz kilometreyi, menzili gösteriyor. Gittiğinizde sizi uyarıyor. Nereye gittiğinizi gösteriyor. Hepsini görüyorsunuz. Şu yandaki devir şeydir. Motorun sıcaklığıdır. Buradaki de yakıt oranıdır, göstergesidir. Şu alttaki de ne kadar kilometre gideceğini gösteriyor. Tabi şu anda hepsinin allak bullak ayarları. Kalibrasyon yapmadım. Uzun yola çıktığım zaman kalibrasyon olacak. Şimdi buradan da gene hız gösterge alanına gelip navigasyonumuzu sonlandırırız. Deaktif dediğimizde navigasyon kapanmıştır. Uygulamadan da bunun menünün renklerini, ayarlarını uygulamadan da yapabiliyorsunuz. Uygulamaya bağladığınız zaman uygulamadan o anlık gittiğiniz yolda ne yaktığınızı da görebiliyorsunuz. Tasarrufu da görebiliyorsunuz. Ama ben şöyle söyleyeyim, yakıtı hiçbir zaman hesaplamadım. Şöyle hesaplamadım. Hani gösterdiğini gidiyor mu? Ya benim depom ışığı yandı mı ben otomatikman yakıt alıyorum. Buradaki menzile bakmıyorum. Orada ışık yanmaya yaklaştığı zaman depoyu fullliyorum. Ama deneyeceğim bunu uzun yolda. 2 kişi. Gerçekten 400 gidiyor mu? Ama Peugeot malı olduğu için arabalarda nasılsa ışık yandıktan sonra 100 kilometre gidiyorsa bu da öyledir diye düşünüyorum. Çünkü aynı kalibrasyona sahiptir. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.